aslında içki içmek değil, sarhoş olmak. Çağdaş dünyayla da uyum halinde. Dünyanın her yerinde sarhoşken trafiğe çıkamazsın. 2 tek atarlar, 3 tek atarlar. Açılışlarda, kokteyllerde küçük küçük şaraplar, viskiler ikram ediyorlar. Öyle başlar, sarhoşlukla sonuçlanır. O bizim işimiz değil. Hatta aşmak olur. Zan üzerine, tahmin üzerine yasak koymak olur. Kur'an'ın durduğu yerde durmak gerekir. İçmedim ama meclisleri biliyorum yani. İyi sohbet ettiklerini gördüm. Yani rakı masalarında iyi sohbet olur yani. Açıyor kafa. Çoğu haram olan şeyin ağzı da haramdır. Bu şehir efsanesi. Kur'an'da böyle bir şey yok. Aldatma ve fuhuş. Fuhuş demek parayla cinsel ilişki demektir. Şu anki ceza yasasında da direkt fuhuş dersen paralı fuhuş demene gerek yok. Çünkü parasız fuhuş olmaz. Aldatmıyorsa, kimseyi aldatmamışsa, aldatacak bir karısı yok. Bekar adam. Parası da yok. Gidip fuhuş falan da yapmıyor. Birisiyle kendi rızasıyla anlaşıyor. Bir ilişki kuruyor. Buna ne diyeceğiz? Çünkü bir toplum içinde yaşıyoruz. Eğer ilişki haber verirsen herkes susar. Evliyim kardeşim. Anda evlilik cüzdanım. İmam nikahlı karım. Gönüllü birlikteyiz. Hayat arkadaşım. Bunlardan herhangi birisini söylediği zaman işte karım, nüfus cüzdanım veyahut da imam nikahlı karım dersen tık herkes susar. Ben birisiyle ilişki kuruyorsam kardeşim ben gidip de devletin onayına ihtiyacım yok diyebiliyorlar. İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan İlaçak hocam, Kısı TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam çokça tartışılan dini konuların başında zina ve alkol konusu geliyor. Bu çok merak ediliyor ve sosyal medyada da ilgi çeken bir konu. Zina ve alkol konusu Kur'an'da nasıl geçer? Dinen hükmü, cezası nedir? Evli olmayanlar için zina diye bir günah ya da kavram var mıdır? Bize anlatabilir misiniz? Evet, daha önce alkol ve zina ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi onun üzerine biraz daha açıklayıcı mahiyette işin başka boyutlarını da ele alacak şekilde anlatmaya çalışayım. Alkolden başlayalım. Alkol yani içki içmek Kur'an-ı Kerim'de geçen bir konudur. Medine'ye gelindiğinde Medine ayetlerinde alkol konusunun ele alındığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman 4 tane ayet var içkiyle ilgili olarak. İlki Nahl suresi 67. ayet. Burada hurma ve üzüm asmalarının, hurma ağaçları ve üzüm asmalarından hem sarhoşluk veren içki ve güzel rızık vardır diyor. Hurma ve üzümden içki yapıldığını, bunun hem sarhoşluk verdiğini hem de güzel rızık sağlandığını söylüyor. Ama görüldüğü gibi herhangi bir hüküm ifade etmiyor. İyidir, güzeldir, yapın yapmayın diye bir şey söylemiyor. Sadece nötr bir ifade kullanmış oluyor. Bu birinci ayet bu. Nahl suresi 67. ayet. İkinci ayet Bakara 219. ayet. Burada da sana içkiden ve kumardan soruyorlar. De ki hem faydası vardır hem zararı vardır. Fakat zararı faydasından daha fazladır. Burada da faydası ve zararı olduğunu söylüyor yine. Ama ek bir cümle olarak zararı faydasından daha fazladır diyor. Burada da yapın yapmayın diye herhangi bir şey demiyor. Bunlar aşama aşama, değişik zamanlarda sorunlar ortaya çıktıkça gelen ayetlerdir. Üçüncü ayet, Nisa 43. ayet. Burada diyor ki, sarhoşken salata yaklaşmayın. La takrabus salat ve entümüs sukara. Sekir halindeyken, yani sarhoş haldeyken salata yaklaşmayın diyor. İçin, içmeyin diye herhangi bir şey gördüğünüz gibi burada demiyor. İçmemeye yönelik herhangi bir yasaklama söylemiyor fakat yaklaşmayın diyor. Niye yaklaşmayın? Salata yaklaşmayın diyor. Bu genellikle klasik çevirilerde namaza yaklaşmayın diye çevrilir. Fakat bu eksik bir çeviridir. Tamı şöyledir. Salat, içinde namazın da kılındığı mescitteki dini toplantı ve ibadet demektir. Çünkü mescitte Allah'tan yardım istenir. Dikey salat ve mescide gelenlerle yardımlaşılır. Yatay salat. Salat yapılan yer demektir. Oraya diyor salata, salat yapılan yere sarhoşken yaklaşmayın. Bu ikisi arasında fark var. Yani şurada bireysel olarak namaz kılacağın zaman sarhoşken yaklaşma demek ayrı bir şeydir. Toplantı merkezine, salat yapılan yere, kadınların, çocukların, yerlinin, yabancının, birçok kişinin geldiği umumi kamu alanına, salat yapılan yere sarhoşken yaklaşmayın demek başka bir şeydir. Buradan ne gibi bir hüküm çıkar? Günümüzde söylediği zaman daha iyi anlaşılacaktır. Mesela sarhoşken trafiğe çıkmamak.
sarhoşken mesai yapmamak, sarhoşken silah taşımamak gerekir. Bunlar hepsi şu anda sarhoşken yasaktır. Yani dünyanın hiçbir yerinde sarhoşken trafiğe çıkarmazlar. Eğer belli bir limiti geçtiyse trafikte basarlar cezayı. Veya mesai yapamazsınız. O sarhoşluk halinin geçmesi lazım. Şimdi salata yaklaşmak bana göre günümüzde bu anlama geliyor. Topluma çıkmak, toplantı merkezlerine gitmek, trafiğe çıkmak, mesai kullanmak, silah taşımak, ne dediğini bilmez bir halde, sarhoş bir halde kadınların, genç kızların, yaşlıların, erkeklerin, yabancıların, yerlilerin bulunduğu meclise böyle ne dediğini bilmez bir halde gitmeyin diyor. Salata yaklaşmamak budur. Böyle anlaşılması, böyle tefsir edilmesi daha uygundur. 4. ayette de Nisa suresi 43. Pardon, bu söylediğim Nisa suresi 43'tü. 4.'sü de Maide suresi 90. Nihayet 4. ayette diyor ki ey iman edenler, böyle sesleniyor. Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları, şeytan işi, pisliklerdir. Bunlardan uzak durun diyor. Bıraktınız değil mi diyor başka bir ayette de. Yani 4. ayette bırakın diyor. Şeytan işi pislik diyor. Uzak durun, yapmayın. Artık bıraktınız değil mi diye bırakılmasını, yapılmamasını istiyor. Yani sarhoş olunmamasını. Hamur. Burada kullandığımız kelime hamurdur. Hamur başı döndüren şey demektir. Sakır da sarhoşluk hali, ne dediğini bilmeme hali demektir. Bu ustada kullanılan iki kavram bu. Biri hamur, biri sakır. Hamur başı döndüren şey, sakır da sarhoşluk hali, sekarat halinde olma anlamına geliyor. Şimdi görüldüğü gibi 4 ayet okudum. 4.'de yapmayın diyor. 3.'de salata yaklaşmayın diyor. 2.'sinde faydası var, zararı var ama zararı faydasından daha çok diyor. 1.'sinde de hem faydası var hem zararı var diyor. Şimdi aşama aşama nihayetinde 4. noktaya gelindiğini görüyoruz. Şimdi peki buradan ne çıkar? Peki içkinin cezası var mı? Yok. Bu 4 ayet var. Bu 4 ayetin hiçbirinde de gördüğünüz gibi içki içene şu cezayı verin denmiyor. Hatta bu ayetlere bakarak içki içmenin haram olmadığını, tamamen yasaklanmadığını, kişiye bırakıldığını, sarhoşluğun haram olduğunu, herhangi bir içkinin içmekte bir sakınca olmadığını söyleyen sahabeler olmuştur. Hatta Halife Ömer'le meşhur bir sahabe tartışmıştır. Daha sonra Halife Ömer onun dediğine gelmiştir. Yıllar sonra. İçki içmeye ne ceza verileceği söylemediği için daha sonra ulema işi sıkı tutmak için ve insanların içki içmesine, sarhoş olmasına mani olmak için bir ceza düşünmüşler. Ne yapalım, ne ceza verelim diye. Oturmuşlar, karşılıklı tartışmışlar, konuşmuşlar. Hatta Hazreti Ali'den gelen bir rivayet vardır. Onun teklifiyle 80 değnek, 79 değnek, 80'den bir aşağı 79 değnek had cezası vurulması gerektiğine karar vermişler. Çünkü 80 değnek zina iftirası cezası oluyor. Hadleri Allah belirler. Allah'ın belirlediği hadden daha fazlasını kul belirleyemez. Ne dediğini bilmeyen bir adam iftira atar. İftira atana 80 değnek verildiğine göre ne dediğini bilmeyecek şekilde sarhoş olana da buna kıyasla 79 değnek vurulsun denilmiş. Öyle karara bağlanmış. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Eğer içki içmenin 4. aşamada yapmayın deyip de ardından ne ceza verileceği söylenmemişse bence bunun bir hikmeti vardır. Unutulmuş olamaz.
4 tane ayet gönderiliyor aşama aşama bilinçli bir şekilde her birinde bir aşama açıklanıyor ama ne ceza verileceği söylemiyor. Neden acaba? Unutulmuş olabilir mi? Olamaz. Burada ceza ile, sopayla bu işin olmayacağı, insanları anlatarak, bilinçlendirerek, eğitimle olacağı bence söyleniyor ve ifade ediliyor. Şimdi buradan bir şu sonuç çıkarıyoruz. Bu okuduğum ayetlerden benim çıkardığım sonuç şudur. Aslında içki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. İçki Arapçada şerebe, içmek demektir. Şurup mesela içilen şey, şerbet içilen şey, maşraba içilen içme aleti, içtiğimiz alete maşraba deriz. Ee, Bunlar hep içki anlamına geliyor. Türkçe'de içki içilen şey. Ayran da bir içki, su da bir içki, şerbet de bir içki, şurup da bir içki. Bunlar hepsi içkidir. Yani içilecek şeydir. Cennet tasvirleri yapılırken sarhoşluk vermeyen içkiler denir. Onlar orada karşılıklı kadeh kaldıracaklardır denir. Tur suresinde mesela böyle ayet var. Kadeh kaldırma. Cennette kadeh kaldırmaktan bahsediyor. Buradan anlaşılıyor ki sarhoş olmak haramdır. Sarhoşken salata çıkmayın demesinden bunu anlıyoruz. Niye içmeyelim? Çünkü içersen sarhoş olursun. Sarhoş olursan salata gidersin. Yani cemiyete çıkarsın, mesaiye çıkarsın, trafiğe çıkarsın ve bu hal ne dediğini bilmez bir haldeyken araba kullanamazsın, silahı yanlış kullanırsın, toplantıda gelene geçene laf sokarsın, sarkıntılık yaparsın, rezalet çıkarırsın. Dolayısıyla sarhoşken cemiyete, topluma, salata, trafiğe, dışarıya çıkmamak gerekir. Haram olan budur. Sarhoş olmak yasaklanmıştır ve bu çağdaş dünyayla da bana göre uyum halindedir. Dünyanın her yerinde şu anda sarhoşken trafiğe çıkamazsınız. İnsanlar içerler, 2 tek atarlar, 3 tek atarlar. Böyle sarhoş olmayacak şekilde karşılamalarda, açılışlarda, kokteyllerde insanlar böyle küçük küçük şaraplar, viskiler ikram ediyorlar. Onlardan birer ikişer içiliyor. Kimsenin sarhoş olduğu falan da yok. Bence bunlarda bir mahsur yok. İçki içmek 2 bardak, 3 bardak, 2 bardak, 2 damla, 3 damla böyle bir konulu bir mesela bir açılışa katıldım. İçki servisi yapılıyor. Kimsenin sarhoş olduğunu görmedim. Ama herkese bir fincan büyüklüğünde bir bardakta rakı veya içki, şarap, viski servisi yapılıyor. Onlardan birer ikişer alıyor. Kimi yarıya kadar, kimisi 2-3 yudum halinde. Kimi hiç almıyor. Bunlar yapılıyor böyle açılışlarda falan. Bunların bence bir mahsuru yok. Yani insanı sarhoş eden şeyler değil bunlar. Bazıları şöyle söylüyor. İşin ucunu bırakırsak öyle başlar ama nihayetinde sarhoşlukla sonuçlanır. O bizim işimiz değil. Bu haddi aşmak olur. Yani insanlara güvenmemek olur. Zan üzerine, tahmin üzerine yasak koymak olur. Kur'an'ın durduğu yerde durmak gerekir. Burada ceza öngörülmüyor. Tavsiye ediliyor. Bırakın diye. Bırakması iyi olur deniyor. En azından sağlığa zararlıdır. Yani bırakılması lazım bence de. Sigara da sağlığa zararlıdır. Kur'an-ı Kerim'de sigara geçmiyor ama bence bırakılması lazım. Sağlığa zararlı çünkü. En azından buradan bakaraktan insanların uzak durmasını isteyebilirsiniz. Ama insanlar alışkanlık haline getirmişler. Hele bazı yerlerde böyle kafa güzel, sohbet oluşturuyor, kafa açıyor falan diye 4 saatlik sohbete böyle bir iki çay bardağı yarısı kadar içerek böyle sohbet edenler oluyor. Onlara da ben çok katıldım. İçmedim ama meclisleri biliyorum yani. Ben oralarda da insanların böyle zil zurna sarhoş olduğunu görmedim ama iyi sohbet ettiklerini gördüm. Yani rakı masalarında iyi sohbet olur yani. Açıyor kafa. Bunları da haram sayıp
Bunlara da düşmanlık beslemek. Ya o da olmuyor. Tek damla olmaz. Tek damlası. Hani şöyle bir şey geliştirmişler. Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Bu şehir efsanesi. Kim diyor bunu? Nerede geçiyor? Kur'an'da böyle bir şey yok. Bunu ulema geçmişte alimlerden bazıları böyle bir şey uydurmuş. Azı sarhoş etmiyorsa olabilir. Çoğu sarhoş ediyorsa haramdır. Böyle söylenmesi gerekir. Kur'an'da anlatılan da bu. Çoğu sarhoş eden şeyin azı sarhoş etmiyorsa o zaman kullanılabilir. Sarhoş ediyorsa kullanılmaz. Haram olarak kabul edilir. Bence alkol işi böyle. Zinaya geçelim. Zina ile ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Onların hepsini burada şimdi sıralamam doğru olmaz ama bunu temellendireceğim. Yani zinanın ne olduğuna dair temellendireceğim yer Nur suresidir. Nur suresi Kur'an-ı Kerim'de Medine'de gelmiş bir suredir. Toplam 64 ayettir. Bunun yarısı yani 30. ayete kadar, 33. ayete kadar bu zina olaylarından, fuhuş olaylarından, zina iftirasından, zina cezasından, iftira cezasından falan bahseder. İlk 30 ayeti. Oraya yoğunlaştığımızda şunları görüyoruz. Nur suresinin 1 ile 5. ayetinde zina eden erkek ve zina eden kadına 100 değnek vurun diyor. Böyle başlıyor. Zina eden erkek ve zina eden kadına 100 değnek vurun. İyi de zina ne? Ona birazdan geleceğiz. 1. 1 ile 5 arasındaki ayette, sonra 6 ile 10. ayetler arasında zina iftirasından bahsediyor. Yani birisine iftira atmak, zina iftirası. Adam karısına diyor ki, karım beni aldattı, gözlerimle gördüm diyor. Kadın da bunu reddediyor, yalan söylüyor, ispat etsin diyor. İspat edemiyorlar karşılıklı olarak. O zaman karşılıklı yeminleşme yapmanız gerekir diyor bu 6 ile 10 arasında ayette. Buna lian denir, yani lanetleşme demektir. Erkek kalkıyor 4 defa Allah'a yemin ederim ki bunu zina ederken gördüm diyor. Eğer 5.'sinde de eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyor. Bu sefer kadın diyor ki 4 hayır yapmadım böyle bir şey, bu iftiradır. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyor. Suç ortada kalıyor, kanıtlanamıyor, ispat edilemiyor, karşılıklı lanetleşme. İki taraf da reddediyor yani. İki taraf da iddiasını kanıtlamadan, iddiasını kanıtlayamadan iddiada bulunmuş oluyor. Bu durumda böyle bir olay peygamberin önüne geldiğinde peygamber bu çifti boşuyor. Yani boşanmalarına karar veriyor. Şimdi buna zina iftirası, hattı kazıf denir. Zina iftirasının cezası 80 değnektir. Önce zina edene 100 değnek vurun der. Sonra zina iftirasını yapıp da 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurulması istenir. Bu da zina iftirasıdır. Sonraki bölümde 11 ile 21. ayetler arasında Nur suresinde bu sefer İslam tarihinin en önemli, en meşhur zina iftirası olayı anlatılıyor. Hazreti Ayşe'ye iftira olayı. 11 ile 21 arası bunu anlattığını görüyoruz. İşte o iftirayı yayanlar, o yaygaranın peşinde koşanlar yanlış yapmıştır. Bu düpedüz bir iftiradır demeniz gerekmiyor muydu? 4 şahit istemeniz gerekmiyordu. Hemen birisinin yaydığı lafın peşine gittiniz, buna inandınız diyerek kızar, içerlenir ve ne olması gerektiğini söyler. Ayşe iftira olayı anlatılır. Daha sonra 31. ayette mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmasından sakınsınlar, ırzlarının namuslarını korusunlar, erdemli davranış budur der. Mümin kadınlara da söyle, aynı ifadeler, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarının namuslarını korusunlar der. Ek olarak, erkeklerden fazla olarak
görünmesi gereken yerler müstesna örtüleriyle üzerlerini örtsünler. Buradaki örtü, başörtü mü, omuz örtüsü mü, o da tartışmalıdır. Örtünmelerini ister. Ve böyle açık saçık, dekolte, cinsel cazibelerini sergileyecek şekilde, gösterecek şekilde giyinmemelerini, düzgün konuşmalarını, düzgün yürümelerini, yani konuşmalarına, yürümelerine, vücut varının görünmesine, bakışlarına dikkat etmeleri gerektiği söylenir. Aynı şey erkeklere de söylenir ama erkeklere sadece gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Erdemli davranış budur. Hırzlarını, namuslarını, ferçlerini, hırzlarını, namuslarını korusunlar der. 30. ayette de fuhuştan bahseder. Kadınları fuhuşa zorlamayın der. Her kim zorla para karşılığı fuhuş yaptırırsa o zorla fuhuş yaptırılanlara Allah rahmet edecek ve onlara rahmetini indirecektir der. Bu da Medine'de fuhuş merkezleri varmış. Münafıklardan Abdullah İbni Selül'ün cariye ve köle pazarı, yani fuhuş yaptırdığı ve fuhuş yapılması için kadın sattığı yer varmış. Orayla ilgili indiği söylenir. Fuhuş yapma, parayla fuhuş. Kadınları bedenlerini parayla satmalarını men eder. Şimdi bu Nur suresinin 1 ile 33 ayetleri arasında geçen bölümdür. Bu bölümün girişinde zina eden erkek ve kadına 100 değnek vurun, zina iftirasında bulunup da 4 şahit getirmeyene de 80 değnek vurun diyerek başlar. Şimdi bu bağlam içinde bu zina olayını düşürülmesi gerekir. Ben buradan yola çıkarak, burada anlatılan şeyler boşuna değil, bize bir şey göstermeye çalışıyor. Buraya dayanarak, buradaki metin üzerinde yaptığım çalışma neticesinde zinanın aldatma ve fuhuş olduğunu söylüyorum. Zina nedir? Zina aldatmaktır. Yalan söyleyip aldatmaktır. 1. 2. Paralı fuhuştur. Yani kadının bedenini parayla satması. Fuhuş. Çünkü bu bölümde önce zina iftirasından bahsetti. Ayşe'nin iftirasını anlattı. Aldatma olayını anlattı. Sonra da kadınlara fuhuş yaptırmayın dedi en son taraflarda da. Burada Kur'an'ın zinadan neyi anladığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim zinadan neyi anlıyor? Aldatma ve fuhuş. Fuhuş demek parayla cinsel ilişki demektir. Şu anki ceza yasasında da fuhuşun, direkt fuhuş dersen paralı fuhuş demene gerek yok. Çünkü parasız fuhuş olmaz. Fuhuş paralı olan cinsel ilişki demektir zaten. Ona fuhuş deniyor. Zina paralı olmadığı halde işte nikah dışı ilişki yaparsan o da zina diye kanunda geçiyor. Şimdi buradan şöyle bir yoruma geliyoruz. Madem ki zina, aldatma ve fuhuştur, o zaman bir kimse fuhuş yapmıyorsa, yani parayla cinsel ilişki içine girmiyorsa ve aldatmıyorsa, kimseyi aldatmamışsa, mesela diyelim aldatacak bir karısı yok, bekar adam ve parası da yok, gidip de fuhuş falan da yapmıyor. Birisiyle rıza ile anlaşıyor. Kendi rızasıyla anlaşıyor. Ona teklifte bulunuyor. O da bu teklifi kabul ediyor. Ve onunla bir ilişki kuruyor. Buna ne diyeceğiz? Buna şunu diyeceğiz. Zina, daha doğrusu geleneksel anlayıştaki mevzudan gidelim. Denir ki zina nedir? Zina nikahsız ilişkidir. Nikah nedir? Nikah belediye evlendirme memurunun önüne oturup kıyılan nikahtır. Veya bir imamın gelip kıydığı imam nikahıdır. Veya bir kilisede yapılan papazın
kıydığı nikahtır. Ve herhangi bir tapınakta yapılan nikahtır. Veya bunların dışında başka türlü evlenme biçimleri ve yolları da olabilir. Mesela adam ne diyor? Devrim nikahı diyor. Yani iki militan birbiriyle arkadaşlarının önünde sözleşiyorlar. Karı koca ilan ediliyorlar. Onlar da kendilerine böyle bir yöntem bulmuşlar. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şunun için. Her türlü karşılıklı ikili anlaşma, sözlü veya yazılı, devletin önünde veya tapınakta veya bir arkadaş topluluğunda fark etmez, nikah olur. Nikah iki kişinin birbiriyle anlaşması demektir. Bu yazılı olur, sözlü olur. Mesela şu anda öyle insanlar biliyoruz ki devlet nikahı yok, belediye nikahı yok, imam nikahı yok, herhangi bir kilise nikahı yok. Bildiğimiz anlamda herhangi bir nikah yok. Hayat arkadaşım diyor. Gönüllü birliktelik yaşıyoruz diyor. Kocaman kocaman da çocukları var. 20 yıldır da bir aradalar. Ve birbirlerini aldatmamışlar hiç. Ve fuhuş da yapmamışlar. Yani parayla cinsel ilişki olayına da hiç girmemişler. O zaman bunlara ne diyeceğiz? Bunlar nikahsız mı? Hayır. Bana göre gönüllü birliktelik veya hayat arkadaşlığı denilen şey de bir tür nikahtır. O da nikahtır. Çünkü önemli olan ilişkiye ne isim verdiğin değildir. İlişkiyi kimin onayladığı değildir. Önemli olan icap ve kabuldür. İki tarafın rızasıdır. Fıkıhta buna icap ve kabul denir. Yani birisi icabet eder teklife, öbürü de birisi teklif eder, öbürü de onu kabul eder. Ve burada rıza söz konusudur. O zaman icap ve kabul yerine gelmiş olur. Mevcut Hanefi mezhebinde de zaten nikahın tek şartı vardır. O da icap ve kabuldür. Yani karşılıklı rızaya dayalı iki yetişkin birbirini kabul ederse bu meşrudur derler. Şimdi bunu günümüze getirdiğimiz zaman şu anlama geliyor. Ben bunu biraz daha açıklamak için şu şekilde izah ediyorum. İki yetişkinin birlikteliği, iki yetişkinin birlikte olması dediğimiz şey belediye nikahıyla olabilir, imam nikahıyla olabilir, kilise nikahıyla olabilir, herhangi bir tapınakta olabilir, bilmem devrim nikahı diyerek olabilir, ne diyorsa desin. Bu dedikleri hiç önemli değil. Önemli olan iki kişinin birbirini kabul etmesidir. Karşılıklı rıza ile kabul ediyorsa iş bitmiştir. Hayat arkadaşlığı, gönüllü birlikteliği hiç fark etmez. Bu rıza dediğimiz şey icap, kabul ve rıza dini şarttır. Dini şart, ilişkide dini şart rızadır. Bak ilişkide diyorum. Bunu siz biraz evvel saydığım nikah türlerinin hepsi olarak algılayabilirsiniz. İlişkide dini şart karşılıklı rızadır, icap ve kabuldür. Bu Allah katında makbuldür. Yanlış bir iş yapmış olmazlar. Fakat bir de ilişkinin toplumsal şart veya sosyal şart vardır. Bu nedir? Bu da duyurmak, ilan etmektir. Topluma haber vermektir. Birincisinde dini şartta Allah'a haber vermiş oluyorsun. O yetiyor sana. Ama bir toplum içinde yaşadığın için ikinci şartta toplumsal şarttır. İlişkinin dini şartı vardır, toplumsal şartı vardır. Dini şart icap, kabul ve rızadır. Allah'a haberdar etmedir. Toplumsal şart da toplumu haberdar etmedir. Yani bunu duyurmadır.
Aksi halde ne olur? Toplum buna tepki gösterir. Başına geleceklere katlanman gerekir. Bu riski üstlenebiliyorsan böyle yap. Çünkü toplum kendisine haber verilmeyen ilişkiyi onaylamaz. Kim bunlar der. Bu apartmanda oturanlar kim kardeşim, giriyorlar çıkıyorlar. Evli mi barklı mı ne bunlar der. Laf söz ederler. Başına ağrır. Toplum kendisine ilişkinin haber verilmesini bekler. Çünkü bir toplum içinde yaşıyoruz. Bu toplum eğer ilişki haber verirsen herkes susar. Evliyim kardeşim. Anında evlilik cüzdanım. İmam nikahlı karım. Veya gönüllü birlikteyiz. Hayat arkadaşım. Bunlardan herhangi birisini söylediği zaman biri de beni kır ederler ama özellikle işte karım, nüfus cüzdanım veyahut da imam nikahlı karım dersen tık herkes susar. Yani bu kadar. Öyle yaparsan o zaman insan ha tamam falan der. Geçer gider. Ama bunların hiçbirisini söylemezsen o zaman başın ağrır. Bazı insanlar şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ben birisiyle ilişki kuruyorsam kardeşim ben gidip de devletin onayına ihtiyacım yok. Çünkü bu özel bir ilişkidir. Devletin onayını ben uygun görmüyorum diyebiliyorlar. Veya diyebilir ki ben tapınağa gitmem. Bir din adamının onaylanmasına ihtiyacım yok. Biz birbirimizi kabul ediyoruz. Birbirimizi aldatmıyoruz. Parayla bu işi yapmıyoruz. O zaman zina da etmiyoruz. Ama topluma da haber vermiyorum. Ne dedilerse desinler. Nasılsa aramızda rıza var derse dinen bu kimse bir şey diyemeyiz. Fakat toplumsal olarak bu kişinin başı çok ağrır. Gereksiz, lüzumsuz bir sürü lafın, sözün, baskının, dedikodunun, tartışmanın içinde kendisini bulur. Bu nedenle ben dini şart, toplumsal şart diye ikiye ayırıyorum. Dini şart, icap, kabul ve rızadır. Toplumsal şart, şahitlerdir, duyurmak ve ilan etmektir. Peki bir kimse ben dini şartı yerine getiriyorum ama davulla, zurnayla ilan etmeme gerek yok derse o zaman ne olur? O zaman o kişinin kendisine sorulduğunda saklamaması gerekir. Yani bu senin neyin oluyor diye sorulduğunda bunun kırda etmemesi gerekir. İlan etmiyor ama sorulduğunda söylüyor, saklamıyor. O zaman o da toplumsal şartı yerine getirmiş olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki Nur suresindeki iftira ve fuhuş, aldatma ve fuhuş olayına dayanarak zinanın aslının burada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bir kimse mesela diyor ki ben bununla gönüllü birlikteyim var. Aramızda belediye nikahı yok, imam nikahı yok, kilise nikahı yok, devrim nikahı yok, hiçbir nikah yok. Biz bununla sadece gönüllü olarak arkadaşız yani. Birlikteyiz diyor. Resmi hiçbir sıfatı, özelliği yok. Onaylanmış hiçbir makamdan ilişkileri geçmemiş. Kendi kendilerine birbirlerini seviyorlar ve biz ikimiz birlikteyiz diyorlar ve birbirimizi aldatmış değiliz şu ana kadar diyorlar. Şimdi bu kişilerden herhangi birisi bir aldatma olayının içine girerse yaptığı zina olur. Hiçbir resmi nikahı olmadığı halde, imam nikahı olmadığı halde biz gönüllü birlikteyiz, hayat arkadaşıyız dediğin kişiyi aldattığın an o da zina olur. Yani burada sanırım anlatabiliyorum. Zina nedir? Anlaşılıyor. Veyahut da kadının bedenini parayla sahip olmak veyahut da parayla cinsel ilişkiye para girmesi. Fuhuş yani. Fuhuş. Paralı cinsel ilişki. Bedenlerin parayla satılması demektir. Bu da haram kılınmıştır. Yasaklanmıştır. Böyle bir şey olduğu zaman da o da zinaya giriyor. Şimdi bu ikisini yapmıyorsa bence sorun yok.
Diğerleri de işte anlattığım toplumsal şartlara bağlıdır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar bu konuda. Teşekkür ediyoruz hocam bu ayrıntılı açıklamalar, aydınlatıcı bilgileriniz için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Teşekkürler, hayırlı yayınlar diliyorum ben de.